Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yine kış ayının gelmesiyle tek temizliği ve kombi bakımı ile ilgili bir videom vardı. Bunun altına birçok yorum geldi. Bu yorumlardan en fazla sorulan 10 tane soru üzerinden hem petek temizliği hem kombinin bakımı nasıl yapılır, daha verimli ısınmak için neler yapılmalıdır, bunları bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu 10 tane konuyu sizlere söyleyeyim. Belki dikkatinizi çekecektir. Kiracıyım. Kombim yoğuşmalı mı, yoğuşmasız mı nasıl anlayacağım? Birinci soru bu. İkinci soru. Kiracıyım. Peteklerin bakımı gerekmediğini nasıl anlayacağım? Kombinin ideal ayarları kaç olmalıdır? Üçüncü soru. 4. Peteğimin yarısı ısınıyor, yarısı ısınmıyor. Neden olur? 5. Peteklerim ateş gibi oluyor fakat ev ısınmıyor. 6. Kombi su basıncı ve peteklerin havası nasıl ayarlanması gerekmektedir. 7. İdeal petek temizliği nasıl yapılır? Bu zaten benim ilk videomda vardı. Yine anlatmaya çalışacağım. 8. Kombinin bakımında evde yapabileceğimiz en önemli şeyler nelerdir? Zaten ben bu videolarda evde yapılması gereken şeyleri anlatıyorum. Teknik işlerde zaten teknik ekibi çağırmanız lazım. 9. Kombi ve peteklerin ideal montajı nasıl olmalıdır? 10. Kombi ve petek temizliğinden sonra kaç yıl temizlik yapılmamalıdır ya da kaç yıl sonra temizlik yapılması gerekmektedir gibi sorular gelmiş. Birinci soruyla başlayalım. Kombi yoğuşmalı mı, yoğuşmasız mı nasıl anlarız? Yani bunu halk arasında en çok şu şekilde bilirler. Burada bir borumuz var. Su gider borusu. Eğer bu su gider borusu varsa, atık su gider borusu bu. Bu kombimiz yoğuşmalı kombidir. Bu şekilde alttan gösterecek olursam, şuradaki atık su borumuz, yani yoğuşmalı kombilerde 1, 2, 3, 4, 5 tane borudan ziyade bir de burada atık su borumuz oluyor. Eğer bu varsa kombimiz yoğuşmalı kombidir. Bunu en basit bu şekilde anlayabilirsiniz. Yine buradaki borulara gelirsek, bir peteği yani bir kombinin çalışma prensibini bilirseniz anlamanız, yapmanız daha kolay olacaktır. Şöyle üstten de gösterebilirim. Böyle daha iyi oldu. Bu kalın borumuz peteklerden gelen su borumuz. Bu ise burada yine bir kalın borumuz var. Bu ise peteklere giden sıcak su borumuz. Bu buradan gidiyor, peteklere giriyor. Peteklerden soğuyan su buradan tekrar giriş yapıyor ve kombiye giriyor. Gördüğünüz gibi burada bir kapak ya da conta ya da ne bileyim işte kör tapa da diyebilirsiniz. Ama burada olan şeyi söyleyeyim size. Burada filtremiz var. Peteklerden dönen suyun tekrar kombiye girmesini, ama bu filtre ne işe yarıyor? Peteklerden gelen kirli suyun ya da tortuların kombiye girmesini engelliyor. Buradaki filtremiz bu işe yarıyor. Eğer peteklerden gelen suyumuz buraya girmesin diyorsak bunu kapatıyoruz. Gelmesini istiyoruz. Kış geldi, açmak istiyoruz. Bunu açabilirsiniz ya da hiç dokunmayabilirsiniz. Şuradan, göstergeden de şuradan kapatabilirsiniz. Buradaki borumuz ise, bu da zaten şu an soğuk. Sisteme giren soğuk su borumuz. Şuradaki suyumuz peteklerle alakalı iken, buradaki borumuz ise tamamen temiz su. Yani mutfakta kullandığımız, banyoda kullandığımız ya da tuvalette falan kullandığımız temiz su borumuz. Buradan kombiye su girer ve buradaki yine ince borudan mutfağa, banyoya ya da tuvaletimize sıcak su olarak gider ve sistemden çıkar. Burada da yine filtremiz var. Bu filtre ise kombiye yine kireçli su girişini engellemek, tortulu su girmesini engellemek amaçlı. Burada da filtremiz var. Bunları
Her yıl temizleyebilirsiniz. Şuraları söküyorsunuz. İçindeki filtreyi çıkarıp ister yıkayın, isterse kireç suyuna batırıp bunun kirecini ya da kirli olan yerlerini temizleyip tekrar yerine takabilirsiniz. Zaten bunlarla ilgili bütün videolar ilk videomda var. O videoyu izleyip öğrenebilirsiniz, görebilirsiniz. Sağ üst köşede de çıkacak ve videonun sonunda da yine videomu, yani temizlik videosu, detaylı bir şekilde anlattığım videoyu bırakacağım, oradan izleyebilirsiniz. Peteklerimin bakım gerektiğini nasıl anlayabilirim? Yani peteklerin kirlenip kirlenmediğini, özellikle bunu kiracılar, kiraya gidenler çok soruyor. Bunu nasıl anlayacağız? İlk önce peteklere dokunursunuz. Peteklerinizi yaktınız. Tabi buradaki vanalarınızı kontrol edin. Buradan sağdan sola doğru çeviriyorsunuz. Sona getirdikten sonra artık ısınmasını bekleyeceksiniz. Yaklaşık 1-2 saat sonra bu ısınacaktır. Eğer ısınmıyorsa petek bakımı gelmiştir. Yani bu peteğin içinde bir sıkıntı vardır. Bunun artık temizlenmesi gerekir. Ya da bir taraf ısınıyor, bir taraf ısınmıyorsa yine bakım gerektiriyor. Bunun temizlenmesi lazım. Ya da peteğimizin sol tarafında böyle bir hava alma yerimiz var. Burayı açarız. Eğer buradan ciddi şekilde böyle kirli su geliyorsa, simsiyah bir su geliyorsa artık bu peteğin de temizlenmesi gerektiğini anlarsınız. Buradan zaten hava alma işlemini yapıyorsunuz. Bu hava alma işleminde suyun pis geldiğini görürseniz ya da kirli geldiğini görürseniz bu peteğin temizlenmesi gerektiğini anlıyoruz. Evet. Üçüncü, kombimin ideal ayarları kaç olmalıdır? Bu kişiden kişiye değişir. Değişmeyen tek şey var. O da bar ayarı. Bar ayarı eğer manuel göstergeli ise, yani böyle kırmızı, yeşil göstergeli ise yeşil kısmın tam ortasında ya da yeşil kısmın ortasının biraz üstünde tutabilirsiniz. Bunun ideal ayarı budur. Petek ve sıcak su ayarı tamamen kişiseldir. Yani burada herhangi bir yorum yapamam. Şu an havalar çok soğuk olmadığı için şu an 35 derece, 36 derecede yakabiliyoruz. Tabii bu kombiden kombiye dereceler farklı gösterebilir. Kimisinin az seviyesi 30'dur, kimisinin 35'tir. Kombiden kombiye farklılık gösterir. En az seviyede tutabilirsiniz. Havanın sıcaklığına göre değişebilir. Yine su sıcaklığı ise kişinin banyo sıcaklığı herkeste farklıdır. Ama bana göre ideal olan 38 ile 45 arası bir sıcaklıktır. Hem sağlık açısından hem de kombinin tasarruflu kullanım açısından 38-45 arası idealdir. Evet, dördüncüsü, peteğin yarısı ısınıyor, yarısı ısınmıyor. Sebebi var. Bir, ya peteğimizin içi kirlidir. İki, ya da bağlantılarından dolayı verimli ısıtmıyordur. Bu iki sebepten dolayı olur. Zaten 9. sorumuzda da yine bu bağlantılarıyla ilgili detaylı bir açıklama yapacağım. 5. sorumuzda peteklerim ateş gibi ama ev ısınmıyor diyorsanız bunun artık kombiyle ya da petekle bir alakası kalmıyor. Bu tamamen evinizin yalıtımıyla, evinizin cephesiyle, evinizin tamamen fiziki durumuyla alakalı bir durum. Eğer evinizde yalıtım yoksa ve de kuzey cephe ise eviniz kolay kolay ısınmayacaktır. Bundan dolayı evinize yalıtım şart, yaptırmanız şart, ısınmıyorsa. Yalıtımda da şöyle, içten mi dıştan mı, ikisi de fark ettirecektir. Ama %20'lik, %30'luk daha fazla performans almak istiyorsanız içten yalıtım her zaman evinizin ısınmasını daha fazla etkileyecektir. Bunun yanında ekstradan alçı sıva kara sıvaya göre daha ideal bir ısı yalıtım sağlıyor. Evin yapılan malzemeleriyle alakalı bir durum.
Yalıtım yapılırsa eviniz tamamen ısınacağı düşüncesindeyim. 6. sorumuzda kombi su basıncı ve peteklerin havası nasıl ayarlamam gerekiyor? Muhtemelen burada sormak istediği şey peteklerin havası alınırken basıncın nasıl olması gerektiği. Burada olabildiğince peteklerin havasını alırken olabildiğince yeşilin sonlarına doğru, sağa doğru, yeşilin sağına, sonlarına doğru, yani şu kırmızı alana doğru olabildiğince barınızı yükseltin ve peteklerinizin havasını almaya başlayabilirsiniz. Ne olacak? Peteklerin havasını aldıkça, peteklerden su çıktıkça bar düşecektir. Ama kombine çalışmaya devam edecek. Ama tam tersi olursa, bu gösterge şu ortalarda bir yerde olursa, siz havasını alınca düşecek, bu kırmızı yere gelince kombimiz error verecek ve çalışmayı bırakacak. Bundan dolayı bar seviyemizi olabildiğince üst kısma alalım ve her petekten sonra gelip barımızı kontrol edelim. Bar düşmüşse tekrar yükseltelim. Barımızı nasıl yükseltiyoruz? Alt kısmında şurada mavi bir görüyorsunuz. Bir tane musluk gibi, vana gibi bir şey var. Bunu çevirerek kombimize su vermiş oluyoruz ve barımız yükseliyor. Bunu özellikle su basın, yani barımızı yükseltirken fazla açmamaya özen gösterin. Bu bazen de basınç göstergesini bozabiliyor. Çok fazla birdenbire açılınca yavaş yavaş su vermeye çalışın. 7. soruda ideal petek temizliği nasıl yapılmalıdır? Ben ideal petek temizliğinde her peteğin tek tek, zaten o benim ilk videomda her petek tek tek, hepsini tek tek bireysel olarak temizledim. İdeali bu. Ama siz uğraşmak istemiyorsanız ikinci bir yöntem var. Onu da anlatayım. İkinci yöntem banyodaki havlupan dediğimiz, buradan şu üst kısımdan ya da aynen üst kısımdan şurayı açarak buradan çıkışını sağlayabilirsiniz. Ya da alt kısımlardan da şuradaki kısımlardan da becerebilirseniz, ama beceremem derseniz de sadece şurayı açıp kombiden suyu basıp tamamen tek çıkışı buradan vererek buradaki hem eviniz daha kirlenmemiş olur, hem de tek noktadan temizlik yapmış olursunuz. Burayı açacaksınız. Kombiden de su basıncını, yani o mavi kombinin altındaki mavi vanayı açarak kombiye su basacaksınız ve içindeki sular, kirli sular buradan çıkacak. Peki bu ne zamana kadar devam edecek? Buradan temiz su çıkana kadar bu işlemi sürdürüyoruz. Bu yarım saat olabilir, 40 dakika olabilir. Peteklerinizdeki suya bağlı. Bu şekilde su tahliyesini yaptıktan sonra tekrar kombiyi kapatıp, vanayı kapatıp, burayı da kapattıktan sonra barınızı ayarlayıp kombinizi açabilirsiniz. Evet, 8. sorumuzda kombi bakımında evde yapabileceğimiz en önemli şeyler nelerdir? Zaten bundan önceki anlattığım konular zaten evde yapabileceğiniz konulardı. Yani bu zamana kadar anlattığım hepsi evde yapılabileceğiniz konular. Olur da kombinizin ateşlemesi çalışmaz veya ateşleyen gözlerinde tıkanıklık olur. Artık bu bizim işimiz değil. Yani o evde yapabileceğimiz bir şey değil. Teknik servisi ya da özel servisi çağırıp kombimize baktıracağız. Yine tekrar edeyim. Bir, barın ayarı, yani barın seviyesi evde yapabileceğimiz en önemli şey. 2, peteklerin temizliğini evde yapabilirsiniz. Hava alma işini, peteklerin havasının alma işini evde yapabilirsiniz. Ve buradaki basit ayarları evde yapabilirsiniz. En ufak bir şey olduğunda hemen servis aramaya da gerek yok. Burada reset düğmemiz var, ayarlar düğmemiz var.
internet açın. YouTube'dan ya da başka yerlerden bir araştırın. Bununla ilgili artık videolar çoğalmaya başladı. Bununla ilgili faydalı olacaktır. Deneyin. En son yapamadınız. En son çare olarak servisidir, yetkili servisidir, özel servisidir. Çağırabilirsiniz. Kombi peteklerin ideal montajı nasıl olmalıdır? Birçok bağlantı yöntemi var ama en ideali bu. Üstten sıcak su girer, alttan sıcak su çıkar. Bir de alttan sıcak su, diğer alttan soğuk su çıkma olayı var. Bu özellikle üst kısımların ısınmasını etkiliyor. Çünkü sıcak su alttan giriyor, yukarıyı şu kısımlara kadar çıkıyor. Tekrar sıcaklık soğuyarak alttan çıkışına devam ediyor. Ama üstten oldu mu? Üstten sıcak su giriyor. Aşağı inene kadar soğuyup alttan çıkıyor. En ideal bağlantı yöntemi üstten sıcak su girer, alttan sıcak su çıkar. Yanlış bağlantı olmuş, alttan girmiş, alttan çıkmış. Ne olacak? Yani %20, %30'luk bir ısı kaybınız olacak. Onun harici başka bir şey olmayacak. Kombi ya da petek temizliğinde sonra kaç yıl temizlik yapılmaz ya da kaç yıl sonra temizlik yaptıralım gibi sorular sorulmuş. Bu tamamen evinize gelen suyla alakalı bir şey. Eğer evinizde ya da bulunduğunuz bölgenin suyu kireçliyse yıllık ya da 2 yılda bir, kireçli değilse 3 yıl, 4 yıl bu kireçle alakalı, evinize gelen suyla alakalı bir konu. Kafanıza takılan sorular varsa yine yorumlar kısmından yazarsanız gerek yorumlar kısmından cevap verebilirim. Gerek de yine böyle video içerikleriyle uygulama olarak anlatmaya çalışırım. Temizlik olarak bu videoda çekmek istemedim, anlatmak istedim. Eğer petek temizliği yapmayı düşünüyorsanız videonun sonunda da yine ekleyeceğim. Benim bir önceki kombi ile alakalı çekmiş olduğum temizlik videom var. Oradan detaylı bir şekilde inceleyerek peteklerinizi ister tek tek orada tek bir yerden yapmadım. Bütün petekleri tek tek temizledim. Tek bir yerden yapmak istiyorsanız da banyodaki peteğinizden ya da havlu panınızdan bunu yapabilirsiniz. Aynı şekilde bütün peteklerde uyguladığımızı orada tek seferde uygulayacaksınız. Bütün pis su çıkana kadar, temiz su gelene kadar suyu açık bırakıp oradan su tahliyesini yapmış olacaksınız ve petekleriniz bu şekilde temizlenmiş olacak. Ya ben bunların hiçbiriyle uğraşamam, çağırayım birisi gelsin yapsın diyorsanız da tabii bu sizin takdiriniz. Bazıları da böyle evde uğraşmayı, hafta sonu bu şekilde değerlendirmeyi seviyor. Bundan dolayı böyle videolar çekmeye, birilerine yardımcı olmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.